Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bir süredir videolar yayınlayamıyorduk. Bugün çok güzel bir videoyla yine karşınızdayım. Bugün DeFi, ben DeFi diyeceğim arkadaşlar. Birçoğunuzun böyle dediğini bildiğim için bildiğiniz üzere videolarda en basit şekilde anlatmaya çalıştığım için yine sizin anlayacağınız dilde ve çok basit bir şekilde DeFi projelerini, DeFi nedir, DeFi projeleri nedir, buna yatırım yapmak mantıklı mıdır, nasıl alınır, nasıl satılır, bu projeler bir balon mudur, gerçekçi midir? Bunun hakkında basit bir şekilde yine sizlere bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar DeFi nedir diye aradığımızda ya da sorduğumuzda, videoları izlediğimizde şu sonucu zaten herkes artık biliyor. DeFi merkeziyetsiz finans demek. Şimdi merkeziyetsiz finans ve merkezi finans nedir? Bu kavramları öncelikle bilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi merkezi olan finansmanda arkadaşlar en önemli araçlar biliyorsunuz bankalar. Biz ne yapıyoruz? İşte bankalardan kredi çekiyoruz, kredi alıyoruz, işte hisse senedi alabiliyoruz, değerli yatırım araçlarını alabiliyoruz gibi birçok işlev var. Şimdi bankanın tanımına baktığınızda en basit anlamıyla yine arkadaşlar ne yapıyor bankalar? Faiz alıyor, faiz veriyor, kredi veriyor, iskanto, kambiyo işlemleri diyor. Bu döviz işlemleri, hisse senedi işlemleri arkadaşlar. Kasalarında para ve değerli eşya saklıyor gibi işlevleri var. Şimdi merkeziyetsiz finans da yani DeFi dediğimiz projelerde bu bankacılık sektörünün aslında bir nebze arada bir aracı olmadan kişiler arasında yapılmasını sağlayan, daha doğrusu kişiler arasında yapılmasını amaçlayan diyelim arkadaşlar. Çünkü ileride bunların çok farklı gelişimini göreceğiz. Bir proje. Yani DeFi aslında bir proje, bir oluşum arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim. Şimdi DeFi projeleri bir balon mu? Yükselmeye devam eder mi, etmez mi noktasında biraz realiteye bakmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi tüm videoları izlediğinizde ve araştırmanızı yaptığında hepsinde ortaya çıkan en önemli şey şu olarak ortaya çıkıyor. Borç alıp borç verme. Şimdi ne yapıyoruz? Banka gibi aynen bir şeye borç veriyoruz ve borç alıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada da en önemli compound ortaya çıkıyor. Bildiğiniz gibi coin'i de oldukça yükseldi. Bakın bugün işte 186 dolar civarlarında şey yapıyor. Ne yapıyor arkadaşlar bu compound? Siz gidiyorsunuz compound'a. İşte bir cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Eğer bu tokenlerden yatırırsanız size bu belirlenen oranlarda bir faiz veriyor. Ya da bu tokenleri yatırdığınızda belirlenen oranlarda kredi çekebiliyorsunuz. Tabii bunun için bir teminat vermeniz gerekiyor. Şimdi burada bunun bu kadar tutmuş olmasının sebebi ne? Bildiğiniz gibi borç verme, borç alma işlemleri zaten merkezi borsalarda da şu an var olan bir şey arkadaşlar. Bildiğiniz gibi merkezi borsalarda borç verme ve borç alma ürünleri zaten var. Burada da aslında aynı mantıkla işliyor. Şimdi burada aslında benim öne çıkartmak istediğim şey şu arkadaşlar. Bu projelerin tutmuş olmasından ötürü alacağınız faiz getirisinde işte ne alıyorsunuz? Komp alıyorsunuz. Komp da her geçen gün yükseldiği için bu projeler çılgın bir şekilde büyüdüğü için aldığınız faizi komp olarak aldığınız için bu projeyi aslında normal merkezi borsalarda aldığınız coinlere göre çok daha önemsiyorsunuz. Çok daha ileriye doğru gideceğini düşünüyorsunuz. Şimdi bu nokta çok iyi irdelenmesi gereken bir nokta arkadaşlar. Şimdi bir proje sadece borç verme ve borç alma üzerine yürüdüğünde bu projenin geleneksel bir bankayla tamamen aynı olmadığını görebiliriz arkadaşlar. Sadece borç alarak ve sadece borç vererek bir bankanın yürüdüğünü kesinlikle düşünmeyin. Dolayısıyla bu projelerin balon olup olmama noktası ilerleyen zamanlarda gerçekten hayatımızda geleneksel bankaları ortadan kaldırıp yerine geçecek mi noktasına temas etmesiyle birebir ilgili. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Merkeziyetsiz finans, merkezi olmayan finans, yani aracı kullanmadığımız finans gerçekten çok mantıklı bir fikir.
ve ilerleyen zamanlarda muhakkak hayatımıza girecektir. Ama bunu gerçekleştiren projelerin her birine ayrı ayrı tek tek inceleyip bunların olabiliritesinin ileride bizim hayatımızda nedenli kullanılıp kullanılmadığı noktasına çok iyi bir şekilde bakmak gerekiyor. O yüzden bu DeFi dediğimiz, merkeziyetsiz finans dediğimiz şeye sadece borç alma ve borç verme olarak bakarsak kesinlikle bu projelerin bir zaman sonra çöpe gideceği aşikar. Ama muhakkak ki bu projeler kendini üstüne katacak, yeni projeler açılacak ve hayatımızda bir noktaya gelecektir. Şimdi öncelikle şunu diyelim arkadaşlar, bu DeFi yani merkeziyetsiz finans dediğimiz şey, bunun bir tokeni yok. Sadece bu düşünceyle harekete geçmiş, yani merkeziyetsiz finansı hedefleyen kuruluşların, bunların da her birine ayrı bir banka olarak düşünebilirsiniz aslında. Yani işte ne var? İşte X banka, Y banka, Z banka. İşte burada da X bir proje açmış, Y bir proje açmış, Z bir proje açmış. Ama unutmayın arkadaşlar, yani Türkiye'nin mesela geçmişine baktığımızda ya da dünyanın geçmişine baktığımızda birçok bankanın da battığını göreceksiniz. Dolayısıyla merkeziyetsiz bankaların da, merkeziyetsiz finans kuruluşlarının da %100'ünün ileride var olacağı, bu zaten %0 bir ihtimal. Muhakkak arkadaşlar birileri yükselecek. Birilerinin projeleri çok daha iyi noktaya gelecek. Projelerin iyi noktaya gelme noktası da tamamen bunun kullanılabilirliği ve hayatımıza giriş noktasıyla birebir alakalı, söylediğim gibi. Bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi kısaca toparlayacak olursak arkadaşlar, kesinlikle bir DeFi çılgınlığı var. Bu çılgınlığın sebebinin sadece bahsettiğim gibi fikirden dolayı değil, aynı bu ICO'larda olduğu gibi. Gerçi bununla ilgili daha detaylı bir video çekeceğim. İşte DeFi ile ICO'ları kıyaslamak da çok doğru değil aslında ama bir çılgınlık olduğu kesin. O yüzden gerçekten bu DeFi projelerindeki ilgili coinleri, ilgili kripto paraları gerçekten çok iyi incelemenizi tavsiye ediyorum. Bununla ilgili de ilerleyen zamanlarda muhakkak sizde her bir coin ile ilgili detaylı videolar paylaşmış olacağım arkadaşlar. DeFi projelerindeki birçok coin'i arkadaşlar şu an Binance üzerinden satın alabiliyorsunuz. Aşağıda vereceğim link üzerinden kayıt olursanız da Binance'ın verdiği en yüksek komisyon indirimi olan %20 komisyon indirimiyle Binance'a kayıt olabilirsiniz. Umarım anlayacağınız bir video olmuştur. Yine her zamanki gibi basit bir düzeyde anlatmaya çalıştım. İlk videoyu böyle tutmak istedim arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda daha detaylarına gireceğim. Şimdi video çok uzun olunca çok sıkıcı oluyor, farkındayım. O yüzden eğer henüz kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.